Arkadaşlar bakın, 4 parçayı da şu şekilde üçerli gruplar halinde diktim. Şu şöyle olacak. Şöyle ve şu şekilde. Şimdi bunları birleştirmem lazım. Onun için ne yapıyorum? Şimdi şöyle bakın arkadaşlar, bunları şu şekilde karelere bölüyoruz. Bu şekilde. Şimdi şunu alıyorum. İpim şurada. Şu şekilde birleştiriyorum. Şu başa getirdim. Burayı böyle getirdim. Şu ipim burada. Şuradan itibaren birleştiriyorum. Şimdi bunu birleştirirken arkadaşlar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bırakıyoruz. 6'dan itibaren başa kadar şöyle denk getirerek dikiyoruz. Bu o zaman tam gelir. Bu şekilde arkadaşlar burayı dikeceğim. Bu büyük parçaları birleştiriyoruz. Şu aralar kapanmış. Şura açık. Burada da bunlar hepsi kapalı. Şöyle. Önce 3 şeridi birbirine tutturuyorum. Şöyle bir blok oluşturdum. Sonra yine 3 şeridi birleştirip başka bir blok oluşturdum. Ve ondan sonra şimdi bunları arkadaşlar artık birbirine tutturmaya geldi sıra. Şimdi şöyle şuradan buraya geliyor. Burası dikildi zaten. Tamam. Şuraya geldim. Buradan buraya geçtim. Buradan tekrar buraya indim. Bakın arkadaşlar. Bunda hepsi dikilmiş. Şura dikilmemiş. Burayı da ne yapıyoruz? Dikiyoruz mutlaka. Bu aralarda açıklar kalmayacak. Sonra yine boydan boya dikmeye devam edeceğiz. Zaten bunların resimlerini paylaştım arkadaşlar. Ne şekilde dikileceğini orada görürsünüz. Şöyle. Bu şekilde buraya kadar geleceğim. Sonra arkadaşlar şunu dikeceğim. Buradan 6 tane bırakacağım. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bırakacağım. Ve şurayı dikeceğim. Şuradan itibaren şöyle. Bakın. Burayı dikiyorum. Sonra bunu buradan 6 tane bırakıp şuradan itibaren burayı dikeceğim. Şöyle. Sonra alacağım bunu. Bunu da yine buradan 6 tane bırakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onu da buraya böyle dikeceğim ve sonra birleştirmelere geçeceğiz. Hepsini diktim şu vaziyette. Şöyle. Şimdi artık birleştirmeye geldi. Resimde de göreceksiniz. Paylaştığım resimde de. Şurayla, yani şurayla burayı birleştireceğim. Burayla burayı birleştireceğim. Sonra döneceğim bu tarafla burayı, bu tarafla da burayı birleştirdiğim zaman sepetimiz tamamlanmış olacak. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi burayla burayı birbirine şu vaziyette dikeceğim. Şöyle.
Böyle. Şöyle dönüyorum. Bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar bunları. Şuradan girip buradan geri dönüyorum şuradan. Kareleri birbirine dikeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Gerçekten güzel bir sepet olacak bu. Şuradan. Bakın arkadaşlar, bu şekilde gördüğünüz gibi dikiyoruz. Dibine kadar geldim. Şimdi şu dip kısmını tutturuyorum. Köşeye kadar. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kısmı diktim. Şimdi şurayla burayı bu vaziyette birbirine dikeceğim. Şöyle. Sepetim bitti. Gördüğünüz gibi bir tarafının sapını diktim. Diğerini de birlikte dikeceğiz. Ama önce size şu iç kısmını göstereyim. Düzgün durması için arkadaşlar iç kısmına şöyle sert bir karton kestim ve içine koydum. Gerçekten çok değişik, güzel bir şey oldu. Bunu zaten ne zamandır Pinterest'te görüyordum da yapmak istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Evet, şimdi arkadaşlar bu yapmış olduğum yuvarlak çanta sapını da zaten buraya ben diktim. Diğerini de şimdi sizinle birlikte dikeceğiz. İpim burada arkadaşlar. Tam şöyle ortalıklı koyuyorum. Çanta sapını şöyle ortalıklı koyuyorum. Zaten bakın, bunun ölçüsü de sepetin ölçüsü de 3'e 13. Sapın ölçüsü de 3'e 13. Şimdi ipim burada şu şekilde yerleştireceğim ya. Tam şu orta kısmından şu şekilde buraya tutturuyorum arkadaşlar. Şimdi buradan yukarıya çıkıyorum. Şu vaziyette. Ve buradan şöyle içinden, kağıtların içinden geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle içinden geçtim. Bu tarafa şu ucu tutturdum. Gördünüz mü? Bakın. Şey büyük ya arkadaşlar. Ekrana sığdırmakta zorluk çekiyorum. Şöyle şuraya girdim. Arkadaşlar, dört taraftan yakaladığımız yerden dikeceğiz. Bakın şuraya geldim, geçiyorum. Buraya tuttu. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şunun içinden buraya çıkıyorum. Bakın bayağı tuttu. Buradan tekrar şöyle aşağıya iniyorum. Bu şekilde. Bir tarafını zaten dikmiştim. İkinci sapını, yani sapının diğer tarafını da sizinle birlikte dikiyorum. Ve sepetim de zaten, sepetimin yapımı da burada sona ermiş oldu. Arkadaşlar, bu sepette kullanmış olduğum yuvarlak çanta sapı ile ilgili videonun linkini açıklama kısmına koyduğum gibi videonun içine bunun giriş resmini de koyacağım. Çanta sapını da yapmak isterseniz ilgili videoya göz atabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, sepet yapımı gördüğünüz gibi burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.